geldiniz. Ses nasıl acaba? Hoş bulduk. Merhaba. Tam buraya bir aslında moderatör atamak istiyorum. Bu nasıl olacak? Tekrar canlı yayını başlatmam gerekiyor. Heh, e, moderatör ekledim. Tamam. Evet. Tamam. Hallettim. Ses nasıl geliyor acaba? Yok, Grimm Kardeşler değil. Yeni bir masal kitabıyla devam edeceğim. Yalnız şöyle bir şey de oldu. Bunu da anlatmak istiyorum. Ses soğuk mu diyorsunuz? Allah. O zaman yine mikrofonsuz yapacağım. Bir daha şöyle yapayım ama. Ses nasıl? Böyle nasıl? Boğuk geliyor diyor. Ses iyi değil. O zaman o zaman mikrofonu yine çıkarıyorum. İlk bir kere denemiştim. Onda da böyle olmuştu. Şimdi tekrar denemek istedim. Kayıtlarda iyi ama canlı yayında iyi de bir mikrofon ama anladım. Şimdi o zaman çıkarıyorum ben bunu. Her zamanki gibi yani ses. Arkada da kütüphanenin dağınıklığı. Şu anda artık kitap isimleri falan söylemeyeceğim bundan sonra yayında. Kayda alınacak, evet. Kayıt alınacak. Şöyle bir şey. Biraz daha farklı okuyacaktım mikrofon olsaydı. Yapamıyorum ama neyse sağlık olsun. Hala mı iyi değil? Allah Allah. Katıldı açacağım, evet. Yani burada birazcık hem soruları yanıtlayayım da istedim ve birazdan başlarız. Gılgamış'a devam edemiyorum çünkü telif konusunda bir bazı sıkıntılar oldu. Açıkçası e, aslında kaç yüz yıl öncesinin bir eseri, anonim idi. Ama yayın evini falan belirttiğim için kitap nereden çıkmış ve bu yüzden teliften dolayı kaldırılmam istendi. Yani ben de bir şeye girmedim açıkçası, tartışmaya, polemiğe, bir riske atmak da istemiyorum yayınları. O yüzden bundan sonra hani kitaplarda şu yayını ve şu diye belirtmeyeceğim ki aslında insanlar ay ne güzel biz de alalım kitabı diyorlardı ama bunu artık özelden sorarsınız. Bu durumlara girmek istemiyorum. Böyle bir durum var. Onu belirteyim. Yoksa yani açıkçası yani benim de hoşuma gidiyordu bu şekilde hani tanıtarak okumak ama bugün biraz moralim bozuldu ama devam edelim. Yani size şu anda okuyacağım kitabın kapağını göstermiyorum. Kendi kataloğum var onun arasında. Evet, burada böyle bu yorumları ben okuyup şimdi takılmak istemiyorum. Daha sonradan girebiliriz ama zaten moderatör var. E, Biraz da serttir açıkçası.
Şimdi ben size Binbir Gece masallarından biraz anlatmak istiyorum açıkçası. Şöyle bir kere, şöyle rahat bir yere geçeyim ve size anlatayım. Kitabın her kısmını okumayacağım. Parça parça anlatacağım ve okuyacağım. Evet, ben böyle biraz yerime geçeyim açıkçası. Evet, şöyle. Bu ben biraz fazla uzandım. Şimdi Binbir Gece masalları, yine Binbir Gece masalları kendi canını kurtarmak isteyen bir genç kızın Şah'a anlattığı, yani o yerin hükümdarına anlattığı masallardan oluşuyor. Yani canını kurtarmak için masal anlatıyor bu kız. Ve bu nasıl olduğunu da anlatmak istiyorum. Hükümdar Şehriyar ile kardeşi Hükümdar Şehzaman'ın öyküsü diyor. Yani bu nereden gelmiş? Bunun ben başına birazcık geleceğim. Çok ilginç bir öykü. Evet, başlangıcını şöyle yapayım. Anlatırlar ki ancak Allah bilgedir, her şeyi bilir, kesin kudret sahibi ve hayırseverdir. Eski çağlarda ömrün ve anın akışı içinde Sasaniler, hükümdarları içinde Hint ve Çin adalarında hükmeden orduların ve kavimlerin hizmetinde onlarla kalabalık mahiyetinin efendisi olan bir hükümdar. Bu hükümdarların da iki oğlu varmış. Biri büyük, biri küçük. İkisi de yiğit savaşçılarmış. Fakat büyük küçükten daha yiğitmiş. Böyle bir giriş yapıyor. Ve bu oğulların ismi de bir tanesi Şehriyar imiş. Şehriyar, şehrin efendisi anlamına geliyor. Küçük kardeşi ise Şahzaman imiş. Şahzaman ise Farsça'da asrın ve zamanın efendisi anlamına geliyor. Ve bunlar kendi ülkelerinde yaşıyorlarmış ve 20 yıldır halklarını yönetiyorlarmış. Fakat ikisinin de halkı farklı yerde ve birbirinden uzakta bu hükümdarlar. Ve bunlardan küçük kardeş büyüğünü görmek için büyük bir arzu duyuyor ve kardeşine gitmeye karar veriyor. Ve şöyle diyeyim. Şah Şehriyar'ın kendisini özlediğini ve gezisinin amacını onun ağabeyini görmeye davet etmek olduğunu bildirmiş. Şahzaman onu duyduk ve itaat ettik diye yanıtlamış. Sonra gezi hazırlıklarına başlayarak çadırlarını, develerini, katırlarını, hizmetçi ve yardımcılarını toparlamış. Sonra da kendi vezirini çağırarak yönetimi ona bırakmış ve ağabeyinin ülkesine ulaşmak üzere yola çıkmış. Yalnız bu küçük kardeş ağabeyinin ülkesine yola çıkıyor. Fakat bir yerde bir şey hatırlıyor. E, Bir şey unuttuğunu, bir hediye götürmeyi, o hediyesini unuttuğunu fark ediyor. Ve tekrar sarayına dönüyor. Ve döndüğü zaman da şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Eşini yataklarında kölelerinden bir zencinin boynuna sarılmış uyurken bulmuş. Bunu görünce gözünde dünya kararmış, içinden böyle bir olay kentten ayrılır ayrılmaz ortaya çıkıyorsa bu alçak kadın ben kardeşimin yanında bir sürü uzakta olduğum sırada acaba neler yapmaz demiş ve kılıcını çekerek ikisini de yatağın örtüsü üzerinde öldürmüş ve hemen o anda o saatte geri dönmüş ve konak yerinden hareket emri vermiş. Kardeşinin kentine ulaşıncaya kadar gece gündüz yol almış. Ve bu olaydan dolayı
morali bozuluyor. Yani psikolojisi bozuluyor. Ve abisinin yanına geldiği zaman beti benzi solmuş bir şekilde, yemeden içmeden kesilmiş bir şekilde. Ama tabii abisi bunu düşünüyor ama bir şey de sormuyor, başta kondurmuyor. Aradan bir süre geçiyor ama hala morali bozuk. Ondan sonra bu kişinin abisi, Şahzaman'ın abisi bir ava çıkıyor. Kardeşi ise gitmek istemiyor morali bozuk olduğu için. Kardeşi ise çıkıyor, abisi. Ve sarayında kalıyor bu küçük kardeş Şahzaman. Padişahın sarayında bahçeye bakan pencereler varmış. Şahzaman bakınmak için bunlardan birinin önünde eğilmiş, otururken sarayın bahçe kapısı açılmış. Buradan 20 kadın, 20 erkek köle çıkmış. Kardeşinin eşi Sultan da tüm göz kamaştırıcı güzelliğiyle bunların arasında yürüyormuş. Bunlar bahçenin ortasındaki havuza yaklaşınca tamamen soyunup birbirlerine katılmışlar. Birdenbire Şah'ın eşi "Ey Mesut, ya Mesut" diye haykırmış ve hemen iri kıyım bir zenci yaklaşıp onu kucaklamış ve yere yatırıp üstüne çullanmış. Bunu bir işaret bilerek tüm öteki kadın ve erkek köleler aynı şeyi yapmaya başlamışlar ve böylece uzun süre birlikte kalmışlar. Gün batıncaya kadar öpüşmeleriniz, sarmaş, sarmaşmalarını ve çiftleşmelerini ve diğer benzeri davranışlarını sürdürmüşler. Ben de burada karıştım tabii, sarmaşmalar falan diye görünce. Bunu görünce Şah'ın kardeşi kendi kendine benim başıma gelen felaket bunun yanında hiç kalır diye düşünüyor ve morali düzeliyor. Yani önceden o eski kederini falan unutuyor. Sonra abi geliyor ve kardeşini iyi görüyor. Aa, diyor, senin moralin bozuktu, yemiyordun, içmiyordun. Tekrar bak yiyorsun, moralin düzelmiş. Ne oldu sana diyor. O da diyor ki neden moralimin bozuk olduğunu sana anlatırım ama neden moralimin düzeldiğini sana anlatamam diyor. O da merak ediyor, yani bana bunu sorma diyor. İyi, tamam diyor yani abi de. Yani anlat, ne oldu diyor. Ve de ona olan her şeyi anlatıyor. Karısıyla yaşadığı durumu anlatıyor. Abi bu sözleri işitince Allah aşkına bana sağlığına kavuşmanın nedenini de açıkla diyor. Bunun üzerine Şahzaman gördüğü her şeyi ona anlatıyor. Şehriyar bunları kendi gözümle görmem gerekir deyince kardeşi ona öyleyse yeniden ava çıkacakmış gibi hazırlan, sonra benimle birlikte sarayda gizlen, her şeyi görecek ve anlayacaksın diyor. Ve Şah hemen tekrar tellaklara e, ava çıkacağını haber veriyor. Hazırlık başlıyor. Ava çıkıyor ama kılık değiştirerek gizlice tekrar sarayına giriyor. Ve sarayından tekrar o kardeşinin izlediği yerden izlemeye başlıyor. Merak ediyor, bekliyor. Şah Şehriyar bu durumu görünce aklı başından gidiyor. Kalkıp yola çıkalım ve Allah'ın çizdiği yolda bahtımızı arayalım. Çünkü haysiyetsiz saltanat olmaz. Bizimkinden beter bir durumla karşılaşmadıkça da olmayacaktır. Yoksa doğrusu yaşamaktansa ölmek yeğdir diyor. Ve yola çıkıyorlar. Ve yola çıktıktan sonra bir yerde dinlenmeye geçiyorlar. Günün bir saati geliyor, deniz kaynamaya başlıyor ve birdenbire siyah bir duman sütunu oradan göğe doğru yükseliyor. Bulundukları çayıra doğru yöneliyor. Ve onlar da hemen oradaki ağacın tepesine çıkıyorlar. Ve ağacın tepesinde o kara dumanlardan uzun boylu, geniş omuzlu, iri göğüslü, başında sandık taşıyan bir ecinli belirliyor. Ecinli dedikleri ifrit, kötü huylu bir yaratık diyelim. Ve sandığın kapağını açıyor. Oradan büyük bir kutu çıkarıyor. Onun da kapağını açınca birdenbire oradan güneş gibi parlayan, güzelliği göz kamaştıran, arzu uyandıran bir kız çıkıyor. Şairin orada bir şiir dizesi var. Bunu da geçiyorum. Ecinli güzel genç kıza iyice bakıp ona "Ey ipeksi şeylerin sultanı, ey düğün gecesinde yatağından bir parça dizinde uyumak isterim senin" diyor ve başını genç kızın dizlerine yaslayarak uykuya dalıyor.
olduktan sonra genç kız ağacın tepesine bakıyor ve bizim bu kardeşleri görüyor, şahları. Onlara ağaçtan inmelerini söylüyor. Onlar başta inmek istemiyorlar ama o diyor ki kız yoksa ifrite haber veririm diyor. Çabuk inin diyor. E, Ve iniyorlar. Ondan sonra da kız mızraklarınızla sert ve zorlu bir biçimde beni delin yoksa ifriti uyandırırım diyor. Korku içinde Şehriyar ve Şehrizaman'a. Kardeşim ikisi de birbirlerine bu sefer hani sen yap sen yap diye telkinde bulunuyorlar. İkisi de yapmak istemiyor. Kız da diyor ki ama hemen gelip istediğimi yapmazsanız ifriti şimdi uyandırırım diyor. Cebinden küçük bir torba çıkarıyor. Bunun içinden de 570 mühür yüzük dikili bir gerdanlık çıkarıp onlara bunun ne olduğunu biliyor musunuz diye soruyor. Bilmiyoruz yanıtını alınca bu yüzüklerin sahiplerinin hepsi bu ifritin gafil boynuzları üzerinde benimle çiftleşti. Bundan dolayı siz iki kardeş de bana yüzüklerinizi vereceksiniz diyor. Bunu duyunca iki kız kardeş parmaklarından çıkararak yüzüklerini ona vermişler. Kız bunun üzerine onlara şöyle demiş. Bilin ki bu ifrit beni düğün gecemde kaçırdı. Beni bir kuyuya koydu. Bir kutuya koydu. Kutuyu da bir sandığa yerleştirdi. Sandığa 7 kat zincir vurdu ve dalgaların çarpışıp vuruştuğu kudurgan bir denizin dibine koydu. Ama biz kadınlar bir şey isteyince hiçbir şeyin bizi engelleyemeyeceğini bilmiyordu diyor. Bu sözleri duyan iki kardeş şaşkınlığının son kertesinde şaşırmışlar ve birbirlerine bu bir ifrit olduğu halde bütün gücüne karşı bizim başımıza gelenlerden daha müthiş şeyler onun başına gelmiş. Bu serüven bize bir ders olmalıdır demişler. Yani hani kadınlar ifriti bile kandırabiliyor şeklinde kadınlara olan güvenleri bayağı bir sarsılıyor bu iki kardeşin. Ve sarayına dönüyor kardeşler. Şah Şehriyar sarayına dönünce karısının başını ensesinden vurdurmuş. Aynı biçimde kadın köleler ve erkek kölelerin de başlarını vurdurmuş. Sonra yaptıysa daha da fena. Sonra vezirine her gece kendisine bakire bir genç kız getirmesini söylüyor ve her gece bir genç kızı koynuna alıp bekaretini gideriyor. Sabah olunca da öldürtüyor. Ve 3 yıl boyunca bu şekilde davranıyor. Ama tabii böyle olunca şöyle bu yüzden halk acı, haykırışlar ve korku kargaşası içinde kız çocuk olarak ellerinde ne kalmışsa alıp ülkeyi terk etmişler. Kentte hükümdarın saldırısına boyun eğecek tek bir kız bile kalmamış. Tam bu sırada şah vezirine her zamanki gibi bir genç kız bulmasını emretmiş. Ya tabii böyle bir şey yapınca yani tüm kızları suçlamak falan hani ağır bir durum. Ve vezirinden kız istiyor. Yeni kız bulmasını istiyor ama artık şehirde hiçbir genç kız kalmamış. Hepsi öldürülmüş yani 3 sene boyunca. Önce bekaretini alıyor ondan sonra da öldürüyor bu şah. Ve vezirin aslında 2 tane kızı varmış. İşte burada asıl biz Binbir Gece masallarına geliyoruz. Bu iki kızı e, büyüğünün adı Şehrazat, küçüğününki ise Dünyazat imiş. Şehrazat kentin kızı anlamında, Dünyazat ise dünyanın kızı anlamında. Ve Şehrazat kitaplar, yıllıklar, eski hükümdarların efsanelerini ve geçmiş halkların öykülerini okumuş. Hatta eski çağlardaki halkların, hükümdarların ve şairlerin yaşam ve eserlerinden oluşan bir ciltlik bir kitaplığı okumuş. Yani böyle bir kitaplığı olan bir kız imiş. Çok güzel konuşur ve dinlemesine de doyum olmazmış. Ve Şehrazat babasını üzgün görünce soruyor neden bu kadar üzgün olduğunu ve e, şöyle diyor. Neden böylesine düşünceli ve üzgün, değişmiş, yıkılmış görüyorum seni? Bil ki babacığım, şairin dediği gibi üzgünsün görüyorum. Rahatlasana. Hiçbir şey sürüp gitmez. Neşeler gibi dertler de erir, biter günü gelince. Yani bu da geçer yahu diyor aslında. Ve vezir her şeyi anlatıyor.
Şehrazat da Allah'ın izniyle babacığım beni bu hükümdarla evlendir. Ya kurtulur yaşarım ya da ölümüm ümmeti Müslim'in kızları için bir kurtarmalık oluşturur. Onları Şah'ın pençesinden almış olurum. Tabii bunu deyince vezir de aslında kızını vermek istemiyor ama sonunda razı geliyor ama razı gelmeden bir öykü daha var. Öküz ve eşeğin öyküsü. Şimdi ona girmeyeyim diyorum. Bilmiyorum ne kadar olmuş da başlayalım. Size daha sonradan ben bu Binbir Gece masallarından ilk gecenin masalı falan anlatacağım. Şöyle bir şey yapıyor Şehrazat. Önce evlenmeyi kabul ediyor, birlikte olmayı kabul ediyor. Sonra onun kız kardeşi gelip hep bir masal anlatmasını istiyor. Ve bu masal hiç bitmediği için hep arkası yarın. Şah da çok merak ediyor. Ve böyle Binbir Gece masalları sürüyor. Binbir Gece masallarının hikayesi böyle. Size oradan çeşitli masallar anlatacağım seçtiğim. Yani ilk günden mi başlarım? Farklı farklı ara ara seçme masallar anlatacağım. Ara ara okuyacağım. Biraz yorumlayarak böyle olacak. Ama diğer mitolojilere ve masallara da devam edeceğiz. Şöyle bir yorumlara bakayım. Kendi kitabımı okumayı düşünüyorum ama kendi kitabımı katıl açtığım zaman okusam mı diyorum. Buradan okumayayım çünkü sonuçta o da aslında bir eser. Satın almıyorsanız ve okuyacaksam ayrı bir şekilde yaparım. Yani baştan sona herhalde onu da okumam. Ee, Yani bunu başka bir şekilde dönüştürmeyi istiyorum. Yani katılda daha farklı kitaplarda olacak. Neyse. Bugünlük bu yayın bu kadar. Diğer günlerde başka masallarla birlikte olmak üzere diyorum. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Düzgün yorumlar atın. Yoksa engellenirsiniz. Baştan söylüyorum. Yani bu şekilde. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.